Hoş geldiniz. Günaydın. 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 Nasılsınız? Mersi, iyiyim. Kendime kahvaltı hazırlıyordum şimdi. Takipçileriniz günlük rutininizi merak ediyordu. Size baskın yapalım dedik. Çok iyi ettiniz, çok iyi ettiniz. Ben de Selma'cığım gel benim çayımı koyarsan eğer ben de kahvaltımı hazırlayacağım. Hemen hazırlayın. Bir saniye canım. Şuradan şunu alayım. Ne yapıyorsunuz? Kendime kahvaltı hazırlıyorum. Her sabah böyle mutlu mu uyanıyorsunuz? Evet, evet. Ben mutlu bir böceğim. Hep söylüyorum ya. Sevgi dolu mutlu bir böcek. Her sabah aynı şeyleri mi yiyorsunuz? Hayır. Her sabah aynı şeyleri yemiyorum ama bir şeye takılıyorum. Orada kalıyorum. Sonra değiştiriyorum. Ama umumiyetle aşağı yukarı aynı şeyleri yiyorum. Neler bunlar? Zeytinimi yerim muhakkak. Küçücük bir peynirimi yerim. Ondan sonra bu benim hayırım ama şu kadarcık sabahları yiyorum. Yapılacak bir şey. Dulce de leche. Çok güzel bir şey. Ona dayanamıyorum ama her sabah yemiyorum. Şekerli ürün tüketmemeye dikkat ediyor musunuz? Evet, çok dikkat ediyorum. O ciddi bir şey benim için. Yıllar önce bir doktor bana şekerin zararını anlattı. Ondan sonra ben çok dessert yerdim. Çok tatlı yerdim. Ondan sonra vazgeçtim. Çünkü ne kadar zararlı bir şey olduğunu, şekeri daha çok meyveden falan almaya çalışıyorum. Ama minicik bir şey, minicik bir reçel, şekersiz bir reçel falan onları yapabiliyorum yani orada bir sıkıntı yok. Ondan sonra dur bakayım neyim eksik? Ekmeğim eksik. Ekmeğim eksik. Selma Hanım siz ne kadar zamandır çalışıyorsunuz Semiramis Hanım'la? Ben 22 yılı geçti değil mi senin? Geçti. Artık aile olduk biz. Yani tam aile. Bize biraz Semiramis Hanım'dan bahseder misiniz? Her sabah böyle mi uyanıyor? Semiramis Hanım her sabah mutlu uyanıyor. En mutsuz insanı bile mutlu ediyor. Ve evimize gelen herkese pozitif. Yani o kadar Başka harika. evime zaten çok insan almamaya çalışıyorum çünkü düşürmesin beni diye. Yani çok dikkatliyim o konuda. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi gelin bir lokma bir şey yiyelim oradan devam edelim. Her gün aynı saatte mi kahvaltı edersiniz? Evet aşağı yukarı aynı saatte kahvaltı ediyorum. Bazen yarım saat, bir saat geliyor geçiyor ama problem değil yani. Çünkü anca rutinim, sabah kalkıp o bütün o şeyleri yapmam, bu kızımı çıkarmam, getirmem, her şey bir zaman alıyor tabii. Saat 10-10.30 falan gibi kahvaltı ediyorum. Bir de şeyi düşünüyorum, yani o saatte kahvaltı edince bir tek ana öğün bana yetiyor. Bu da son zamanlarda çok konuşulan bir şey biliyorsunuz. Mide en çok vücudun enerjisini alan organımız. Onu çok fazla çalıştırdığın zaman başka şeyleri düzeltme imkanı kalmıyor, vakti kalmıyor hücrelerin. Onun için de 2 öğün yemeği tercih ediyorum. Peki hiç ara öğün tüketmiyor musunuz? Çok nadir 2-3 tane belki bir badem atabiliyorum, bir meyve yiyebiliyorum. Evet yapabiliyorum ama çok fazla değil. Yani yemek değil. O da bazen, her zaman değil yani. Canınız istemiyor mu yoksa iradenizi mi devreye sokuyorsunuz? Vallahi her şey bir alıştırma meselesi. Bünye de, vücut da öyle bir şey. Nasıl spor yaparsan spora alışıyorsun ve gittikçe daha rahat yapabiliyorsun. Mide de öyle, o öyle bir organ yani. Kas o da bir kas. Bir zamanlar çok ara öğün falan yerdim ben. Şimdi artık yemiyorum. İlk başlarda yememeye çalışıyordum. Şimdi canım istemiyor zaten. Şeker gibi. Biraz evvel sordunuz ya bana şekerle aranız nasıl diye. Şeker de benim çok büyük zayıflığımdı. Sonra yavaş yavaş yemedikçe öyle bir arzu kalmıyor o şeyde, midede diye. Peki sağlıklı yaşam nedir sizin için?
Sağlıklı yaşam aslında kafada başlayan bir şey, biliyor musunuz? Sağlıklı yaşam biraz ruh sağlığıyla başlıyor. Tabii ki fiziksel olarak birçok şeyi yapıyorsunuz. İyi, düzgün yemek, doğru şeyleri tüketmek gibi, spor yapmak gibi, bunların hepsini ben yapıyorum ama aynı zamanda da ruhu, düşünceleri de temiz tutmak bence çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Sağlık çünkü bizim kontrolümüzde olan bir şey aslında. Birçok insan biliyorsun kendi kendini iyileştirme, birçok insan değil, hepimiz kendi kendimizi iyileştirme gücüne sahibiz diye düşünüyorum. Ve bunun da örnekleri çok. Yani oraya girersek çıkamayız işin içinden. Ama ben buna inanıyorum. Yani onun için dedim düşünce sağlığı da çok önemli. Yani ne kadar temiz kalırsan bu dünyadaki zor bir dünya, kirli bir dünya. Orada ne kadar temiz kalırsan onun sağlığa da hizmet ettiğini düşünüyorum. Ve ben öyle kalmaya çalışıyorum. Ruhunuzu temiz tutmayı nasıl başarıyorsunuz? Bazı beni kirletecek, benim ruhumu kirletecek durumlara girmemeye çalışıyorum. Öyle insanları görmemeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar tabii, yani tamamen tertemiz olacağız diye bir şey çok zor. Ama uğraşıyorum kendimce ve öyle yapmaya çalışıyorum. İnsanlar çünkü başka türlü düşünen, bu bilince varmamış insanların adedi çok fazla. Onun için de seçici olmak. Ve ben seçici bir insanım. Yani dostluklarımda da, arkadaşlıklarımda da, görüştüğümde, girdiğim yerlerde bile çok seçiciyim. Çok kalabalıklar mesela beni mutsuz ediyor. Ve oradaki iyi olmayan enerjileri alabiliyorum. Çünkü çok açık bir şeyim var. Açık bir ruhum ben. Onun için mümkün olduğu kadar müthiş bir kalabalıkta bir tek insanın kötü enerjisini alabiliyorum. Bu çok yorucu bir şey. Onun için de çok kalabalıklara girmemeye çalışıyorum. Peki sağlık kontrolünüze önem verir misiniz? Çok. Ve herkesin önem vermesi lazım geldiğini düşünüyorum. 40 yaşından sonra, yani ondan evvel de daima kontrolleri yapmak lazım. Bir ara bu meme kanseri için de bir şey yapmıştım. Ne kadar önemli bir şey. Ben senede bir kere muhakkak baştan aşağı sağlık kontrollerimi yaptırıyorum. Tabii ki neticede yani ne zaman neyi yaşayacağımız Tanrı'nın bileceği bir şey. O ayrı mesele. Ama Tanrı bir akıl vermiş bize, Allah bir akıl vermiş. O aklı kullanmak lazım geldiğini düşünüyorum. Her konuda. Yalnız sağlıkta değil. Yani her konuda, sağlıkta da öyle. Peki enerjiniz düşük olduğunda ne yaparsınız? Enerjim düşük olduğu zaman çok şey yapmıyorum. Yani çok üstelemiyorum. Biraz akışına bırakıyorum. Yani enerjim düşükse, bir gün benim enerjim düşükse olabilir. Herkesin enerjisinin düşük olduğu günler vardır. Benimki de düşükse, ay niye enerjim düşük diye bir şeye girmiyorum. Mümkün olduğu kadar ben kendi enerjimi kendi kendime yükseltebilen bir tipim. Sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum o gün. Bana keyif veren şeyleri yapmaya çalışıyorum. O da oturup bir kitap okumak, bir müzik dinlemek, sevdiğim bir dostumu görmek çok önemli. İnsanın dostlukları, işte düşük olduğu zaman bilhassa insan dostlukları, arkadaşlıkları çok önemli diye düşünüyorum. Hiç depresyona girdiniz mi? Girmişim. Evet, girdim. O da hayatımda bildiğiniz gibi çok acı bir dönemde girdim. Evet.
Ama Allah'a bin şükür gene insan kendi küreğini kendi çeker diye düşünüyorum. Kendi sandalında kendi küreğini kendi çeker. Ona çok inanıyorum. Ve o zaman da çok yardım aldım. Ben o sırada Los Angeles'ta oturuyordum. Çok değerli bir iki dostum vardı orada. Birkaç dostum vardı ki Los Angeles için derler ki aman çok yüzeyde bir hayattır. İşte insanlar çok yüzeyde yaşarlar filan. Evet ve hayır. Şöyle ki o Amerika'da herkes başka bir yerden geldiği için herkes daha yakın ilişki kurmayı seviyor. Herkes demeyeyim. Ama benim de mesela en iyi arkadaşlarım, şimdi 50 senelik, 40 senelik 2 tane arkadaşlarım derken sosyal arkadaştan bahsetmiyorum. Ciddi arkadaşlarım Los Angeles'ta yaşıyor. Biz hala hiç kopmadan günü yaşayabiliyoruz beraber. Çok yakında bir arkadaşınızı tanıyacağız sanırım. Evet, Yeni bir programa başlıyorsunuz. Ondan bahsedebilir misiniz? Ay çok şeker, harikulade bir insan ve yalnız benim çok zor zamanımda yanımda olmadı. Biraz evvel onu anlatıyordum. Yani orada gördüğüm dostluğu herhalde bir de burada görürdüm. Kendi memleketim çünkü tabii ki burada görürdüm. Ama yabancı bir yerde o kadar güzel bir dostluk gördüm ki bu dostlarımdan biri de çok renkli, çok değerli, çok güzel bir arkadaşım. Daha önce ilk hayatına o da aktrislikle başlamış. Hollywood'da bayağı Gary Grant'larla filan filmleri olan bir arkadaşım. Tanıyınca göreceksiniz, bayılacaksınız. O da çok güzel bir şekilde, şu anda 82 yaşında ama o kadar güzel o da çok acılar çekti. O da enteresan bir şekilde kaderlerimiz de ondan birleşti. Benim yıkımımdan 5 sene sonra o da aynı yıkımı yaşadı. Ama o kadar güzel bir şekilde dünyaya yani çok büyük bir yıkım yaşadım, artık yok olmak lazımdan çıkıp 75 yaşından sonra çok iyi bir artist oldu mesela. Gibi. Tanıyınca göreceksiniz. Nasıl tanıştınız Valeri Hanım'la? Ben ilk oğlumu parka götürmüştüm Los Angeles'ta. Bir küçük çocukla oynamaya başladılar. O Valeri'nin annesi de çok güzel bir kadındı. Bunlar çok güzel bir nesil. Dedi ki, dedi Mrs. Karacan, o zaman ben Karacan'dım. Muhakkak kızımla tanışmanız lazım dedi. Bayılacaksınız birbirinize dedi. Öyle tanıştık. Anne tanıştırdı bizi çocuklar. Sonra onun annesi. Bir farkında olduk ki meğer aynı sokakta oturuyormuşuz. Öyle tanıştık. Yıkım dediniz. Yıkımı biraz açabilir misiniz bilmeyen takipçileriniz için? Yıkım, ben ilk çocuğumu kaybettikten 5 sene sonra o da öyle bir kader paylaştı. Ve ben onu yaşarken o kadar yanımda bir insandı ki karı koca, onlarda müthiş dostluklarını gördüm. Ondan sonra da devam etti dostluğumuz 50 sene. Şaka değil yani. 50 değilse bile 40 küsur sene falan, öyle bir şey yani. Böyle. Peki biz konumuza geri dönelim. Yemek yapmayı sever misiniz? Ben çok mutfakçı bir tip değilim açıkçası. Ama mesela pandemide ciddi yemekler yaptım. Ciddi. YouTube'u açtım. Hint yemeğinden ki hiç hayatımda yapmamıştım şimdiye kadar. Her şeyi yaptım. Çin noodle'ına ve onları canım istiyordu çünkü burada bulamıyordum onları. Evde onları bile yaptım. Benim annem çok güzel yemek yapardı. Yani girdiğim zaman iyi yaptığımı söylüyorlar.
Ben de beğeniyorum. Annenizin en çok hangi yemeğini özlüyorsunuz? Anneciğimin her yemeğini özlüyorum. Nurlar içinde yatsın inşallah. Ama her yemeğini özlüyorum. Onun eli başkaydı. Müthiş bir mutfak insanıydı. Ve mutfakta mesela 12 kişiye yemek hazırlar. Zannedersin ki o mutfakta hiçbir şey olmuyor. Hiç. Böyle pırıl pırıl bir mutfakta dünyanın en komplike yemeklerini bir saniyede yapar ve o mutfağa hiç girilmemiş gibi oluyordu. Müthiş bir kadındı. Müthiş pratik bir kadındı. O pratikliği galiba ben ondan almışım. Yani mutfaktaki pratiklik dediğin pratiklik o bir olan bir şey her yerde. Ben de çok pratiğimdir mesela. Çok. Her şeyde hemen hallederim. Halledebilen bir tipim yani. Sizce en güzel hangi yemeği yapıyorsunuz? Sorma böyle sorular bana. Emin değilim. Ben bir lokma bir şey yiyeceğim şimdi. Çünkü acıktım. Seninle konuşurken bir türlü bir şey yemedim. Her gün makyaj yapıyor musunuz? Hayır. Hayır. Her gün makyaj niye yapayım? Yok, öyle bir şeyim yok. Çok enteresan. Çok enteresan değil ama yani. Ben kendimi beğeniyorum biliyor musun? Beğeniyorum ben kendimi. Yani makyajsız da beğeniyorum. Makyaj biraz etrafa yani tabii biraz tanınan bir insan olunca hani daha bir saygıyla yapılan bir şey. Onun için makyaj yapıyorum. Bir de gece çıkarken bazen makyaj yapıyorum. Biraz iyi oluyor tabii yani. Bir yardım lazım. Her zaman olduğu gibi. Cilt bakımı yaptırır mısınız? Hayatta 2 defa cilt bakımı yaptırdım desem. Çünkü sıkılıyorum. Çok sıkılıyorum. Klostrofobi geliyor böyle yüzüme bir şeyler falan konduğu zaman. Orada saatlerce beklemek beni çok rahatsız ediyor. Onun için 2 defa falan yaptırdım. Yani diyeceksin ki cildini nasıl muhafaza ettin? Yani cilt bakımı tabii ki bazı insanın herhalde ihtiyacı oluyor. Benim yok gibi düşünüyorum. Çok su içer misiniz? Evet. Çok su içerim ve su çok önemli. Şey gibi, arabaya benzin koymak gibi biliyor musun? Su sabah kalkınca da içerim. Sabah kalkınca içerim, akşam yatmadan içerim. Günde 2-2,5 litre su tüketmeye gayret gösteriyorum. Çünkü onu da bana bir Hintli doktor söylemişti. Demişti ki sen arabanı benzinsiz çalıştırabilir misin? Yok, tabii ki çalıştıramam dedim. O zaman dedi muhakkak ve muhakkak su içmeye çok özen göstereceksin dedi. Ben de çok özen gösteriyorum su içmeye. Yazları değil, yaz kış ben onu yapıyorum da bu plastik şişelerden su içmek çok sağlıksız diye düşünüyorum. Ben hiç plastik şişeden su içmem. Yani mümkünse çok susuz kalırsam tabii ki içerim de yani mümkünse içmem. Evinizde çokça resim görüyoruz. Arkanızdaki resimler kim? Aile. Ben resme çok meraklıyım. Bana çünkü beni güzel yerlere götürüyor. Ailemi burada görüyorum. Oğlumla bundan önceki 17 sene beraber yaşadığım çocuğumla, köpeğimle, anacığım tabii ki. Orada Prince Charles'la ikinci eşim, burada Mother Teresa ile böyle orada eski ilk eşim Ercüment Bey, annem dolu. Ben seviyorum onlarla yaşamayı ama güzel bir şekilde yani onlara bakıp da vah vah ah ah demiyorum. Onlar benim hayatımın bir parçası ve güzel parçalar ve onlara arada bakıp ne güzel bunları da yaşamışım diyebiliyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Onun için benim her tarafta resim vardır. Oturma odamda da resim dolu mesela.
Bayılıyorum. Bazen tabii biraz tembellik de var serde. Bazılarını değiştirmem lazım. Bazen değiştiremiyorum, bazen değiştiriyorum. Önemli benim için. Değil mi? Her tarafta resimlerimiz var bizim. Biz güzel resimlere bakmaya bayılırız değil mi Tina? Bu benim yanıma geldiğine göre biraz dışarı çıkmamız lazım. Böyle bir hal var değil mi kuzum? Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidelim biz bir bahçede dolaşalım. Evet, evet bak. Evet, haklısın geldi biliyorum. Hadi bakalım yürüyelim. Ne oldu? Misafirler mi gelmişti? Beğenmişler mi Selma abla? Yemeği Ha. çok. Ne yapmıştı? Tandır yaptım. Beyaz pilav, pirinç pilavı. Ondan sonra enginar. Enginarı çok beğendiler. İlk enginardan açılış oldu zaten. Sen kaç yıldır çalışıyorsun Semiramis Hanım'la? Var değil mi Semiramis Hanım? Bir 22 yıl. Oldu. Epey oldu. 22 yıl. Vallahi Allah'a şükürler olsun. Ay. Peki Hı hı. nasıl anlatırsın Semiramis Hanım'ı 3 kelimeyle bize? Semiramis Hanım'ı 3 kelimeyle. Bana, çocuklarıma, Dur 3 kelime olmadı. 3 kelime. o zaman anne, baba veya dünyada bulunmayan bir dost, bir nasıl? Anne, baba, dost. 3 Evet, kelime. 3 kelime. Her şey ya da diyeyim. Kestirme diyeyim yani. 3 kelime niye? Daha çok kelimeler var. 2 kelime daha verdim. Dünyanın hiç bulunmayan eşsiz bir insanı. Eşsiz Selma bir- abla dünyanın bulunmayan eşsiz insanı 4 kelime kullandık. 2 kelime hakkın var. Ama o kelimeler bitiremem ki, sığmıyor. Yetmiyor yani. Kelimelerle anlatılmıyor. Peki o zaman 3 cümleyle anlat. Yeryüzüne inmiş bir melek. Süper. Bak bu sefer de bir cümlede hallettin. Çünkü yani anlatamıyorum. Kelimeler yetmiyor. Teşekkür ederiz. Ay o hiçbir şey değil. Ha, bir şey mi yaptın? Röportaj yaptım seninle. Ama niye habersiz yaptım ben daha güzel. Ama habersiz olur mu? Semiramis Hanım'ın YouTube kanalına koyacağım. Gerçekten mi? Ha? Ama şey yapıyorsun değil mi? Biraz temizliyorsun şeyi. Neyi temizleyeceğim? Ben hani böyle çalışma yapıp üstünde. Nereni temizlememi istiyorsun? Temizleyeyim. Yok hayır yani bana söyleseydin ben daha güzel bir şeyler söylerdim. Yarın yeniden çekeriz. güzel konuşurdum. Ay Semiramis Hanım zaten kelimeler yetmiyor. Yetmiyor anlatmaya. Gökyüzünden. İnmiş bir melek. Gerçekten melek ama. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz.